Şimdi ben zulmedeyim, siz susun, pısın, sessiz olun istiyorsunuz. Bu kişisel bir şey olsa neyse de. Şunu biliyor musunuz? Biz bir kelime eksik söylersek siz bu milleti susturacaksınız. Biz bir adım geri atarsak siz bu ülkeye 50 yıl geriye götüreceksiniz. Biz bir santim eğilirsek siz bu millete diz çöktüreceksiniz. O yüzden ne bir kelime eksik konuşacağız, ne bir adım geri atacağız, ne bir santim eğileceğiz. Erdoğan çok rahatsız olmuş, yaratılan, ortaya çıkan görüntüden çok rahatsız olmuş. Diyor ki, siyasi hayatımın hiçbir döneminde eğilmedim, bükülmedim. Batılılar karşısında omurgalı duydum. Duy da inanma, duy da inanma. Hafıza-i beşer, nisyan ile malüldür derler ya. Şimdi Sayın Erdoğan'ın omurgalı duruşundan birkaç tanesini hatırlayalım, birkaç tanesini. Rus uçağı düşürüldüğünde Cumhurbaşkanı, Başbakan önce yarışa girdiler. Benim talimatımla düştü diye. Erdoğan çok kızdı. Tarafsız Cumhurbaşkanı ama Rus uçağını Başbakan değil benim talimatımla düşürdük dedi. Ardından bugün olsa yine düşürürüm dedi. Sonra Putin ya senin ailenin taşıdığı petrolleri ve zenginleşmesini Birleşmiş Milletler'de sunum yapacağım deyince hızla bir özür mektubu yazdı. Putin'e yolladı. Kapısına gitti. Rus devlet televizyonunda canlı yayında geri sayımla bekletildi. Omurgalı bir duruş gösterdi Sayın Erdoğan. Rahip Brunson, bu can bu bedende durdukça o papazı sana vermem. Çok istiyorsan papazı ver, papazımı al papazını dedi. Ver papazımı dediği Fethullah Gülen'di. Al papazını dediği Rahip Brunson. Trump'tan bir telefon geldi. Rahip Brunson akşamüstü kendini Beyaz Saray'da Trump'ın yanında buluverdi. Özel uçak verdiler altına, Trump'a yetiştirdiler. O can ki Allah uzun ömür versin o bedende duruyor. Brunson Amerika'da keyfini sürüyor. Ve Trump her aklına geldiğinde nasıl verdi ama papazımı? Bir istedim hemen verdim papazı diye makara yapmaya devam ediyor. Son derece onurlu bir duruşu var Erdoğan'ın. Son derece omurgalı bir duruşu var. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği söz konusu oldu. Biz dedik ki NATO'da açık kapı politikası var. NATO'nun o kanadının da güçlenmesi lazım. Vay Finlandiya, İsveç vaktiyle PKK'lılar 2 tur döndüler, orada eylem yaptılar. Siz nasıl PKK'nın hamisi ülkeyi NATO'ya sokarsınız dedi. 4 ay sonra günü geldi, ilk imzayı kendi attı. Kalemi Avrupalıların elinden kaptık. İlk imzayı kendi attı. Ama omurgalı bir duruş sergiledi Erdoğan Batı'ya karşı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 15 Temmuz'dan sonra darbenin finansörü dediler. Yeni Şafak gazetesinden emirin fotoğrafını basıp darbenin finansörü altına kocaman puntolarla şerefsizler diye manşet attılar. Daha sonra gidip Birleşik Arap Emirlikleri'nde kardeşine sarılmaz insan o kadar. Emire öyle sarıldı. Para istedi yaklaşan seçimler için. Cemal Kaşıkçı cinayeti bu ülkenin topraklarında işlenen bir cinayetten Suudi Arabistan'ı doğrudan sorumlu tutup katil ilan edip daha sonra doların yeşilinin ucunu gösterdiklerinde dosyayı iadeli taahhütlü bile değil, tek taraflı karşı tarafa ön ödemeli olarak Erdoğan aldı, yolladı, yetiştirdi. Trump Erdoğan'a aptal olma diye mektup yazdı. O mektubu katlarım, cebime koyarım dedi. Hala orada duruyor. Dışişleri Bakanı bizden randevu dileniyorlar dedi. Bunu dedikten 2 gün sonra randevuya gitti. ABD elçisi Trump akıllı adam. Erdoğan'da olmayanı verecek. Kendisine meşruiyet verecek. Her şeyi alacak. Çok da güzel olacak sonu dedi. Tam da dediği gibi. Gitti Boeing'leri satın aldı. Pahalı gazı satın aldı.
nadir toprak elementlerini peşkeş çekti. Ne varsa verdi, karşılığında hileli seçimleri en iyi bu bilir ama seçim yapılırsa bu kazanır diye Türkiye'de olmayan meşruiyeti güya Trump'tan aldı. Omurgalı duruş diyorsun ya. Omurga dediğin 33 omurdan oluşur. 6 tanesini bir nefeste saydım. 33 tanesini 2 nefeste saymazsam namertin. Eğer sen omurgalıysan şimdi bir omurgalı duruşu daha hep birlikte yaşıyoruz. Milletin önünde bir konuşalım. Gazze'de 2 yıldır İsrail'in soykırımı var, katliamı var. Mısır'da bir ateşkes mütabakatı imzalandı. Biz ilk baştan beri bu sürece hep şöyle yaklaşıyoruz. Bu adil bir barış değil. Ama Aliye İzzet Begoviç'in söylediği gibi kötü bir barış süren bir savaştan iyidir. Hiç olmazsa 67 bin Filistinli ölmüş, yarısı kadın ve çocuk. Bundan sonra ölümler durdurulamıyordu. Gazze tamamen sürülüp gidiyordu. Ve Trump'ın oradaki hayalleri ortadaydı. Kan akmamasına, çocukların açlıktan ölmemesine, kadınların ölmemesine, ekmek kuyruktakilerin taranmamasına bir umut varsa peki dedi bütün dünya. Mahmut Abbas bile peki dedi. Biz de peki dedik, takip ediyoruz. Beklentimiz katliamların tamamen durması, insani yardımların ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz sağlanması, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve Gazze'nin Filistin toprağı olarak muhafaza edilmesi. Bunun dışında bir şey istemek zaten Filistin davasını terk etmek, Filistin'i yalnızlaştırmak ve İsrail'in kayığına binmektir. 2 yıldır kararlı bir şekilde savunduğumuz bu meselede Erdoğan iktidarının ikircikli tutumunu her seferinde eleştirdik. Gazze'nin İsrail işgalinden kurtarılıp Trump'ın ilhakına açma hevesine de uyanık ve temkinli bir şekilde yaklaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz tüm uluslararası örgütlerde de bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Dün Mısır'da Trump'ın şımarık ve alaycı bir şovunu bütün dünya ibretle izledi. Trump bu şovdan saatler önce İsrail parlamentosunda bir konuşma yaptı. Netanyahu'ya sen bir savaş kahramanısın dedi. Ve dedi ki herkesin içinde ona kullanması için en iyi silahlarımızı verdik. O da iyi bir iş çıkardı dedi. Tek tek İsrail parlamentosunun başkanı savaş suçlularını anons etti. O katliamları yapanları. O komutanlar tek tek ayağa kalktılar. Bütün salondan alkış aldılar. Çoğunda Trump da ayağa kalktı. Ayakta alkışladı onları. 67 bin kişinin katillerini. En şahin bakanlar anons edildi. En çok onlar alkış aldı. Hani bütün İsrailler ölmeden buralara huzur gelmez diyen en şahin bakanlar en çok alkışı aldı. Trump da onları ayakta alkışladı. Sumut filosuna saldıranları ayakta alkışladılar. Ve Trump döndü, dedi ki sevinebilirsin, mutlu olabilirsin. Savaşı sen kazandın dedi Netanyahu'ya. Başardın dedi. En iyi silahlarımı sana verdim. İyi iş çıkardın dedi. Dakikalarca alkışlandı. Sonra oradan Mısır'a geçti ve herhalde Türkiye'yi yurt dışındaki birçok konuda Erdoğan'ı takip ediyoruz, izliyoruz. Zaman zaman doğru tutum aldığında destekliyoruz diyoruz. Hiç çekinmeden bu kürsüden söyledim. Rusya-Ukrayna arasında taraf olmamak, barışa aracılık etmek, tahıl koridoruna çalışmak doğru iş. Biz de olsak aynısını yaparız dedik. Çoğu zaman yanlışlarını eleştirdik. Ama hiç dünkü kadar utanmamıştı. Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı. İsrail parlamentosundaki o şov yetmezmiş gibi bir de güya Netanyahu da gelecekmiş de Erdoğan karşı çıkmış. Ya Netanyahu nereye geliyor? Nereye geliyor Netanyahu? Eli kanlı adam, katliamların faili, soykırımcı Netanyahu.
Bizim onu Lahey'de yargılatmamız lazımken 67 bin kişinin kanının hesabını sormamız lazımken neredeyse bir araya geleceklermiş de karşı çıkılmış. En büyük utancım şu. Dün iki yerde sevinç vardı. Birisi İsrail parlamentosunda. İsrail basınında bile bu kadar değil. İkincisi AK Parti'nin yandaş basınında. Buradan dün yaşananları bir başarı, bir zafer. Hamas direndi, Erdoğan kazandı. Ya ne Erdoğan kazandı? Erdoğan yıllarca Trump'a sustu. Trump Netanyahu'yu övdü, önünü açtı. Ekmek kuyruğunda kadınlar tarandı. Gık demediniz. Gık demediniz. Parmağınızı oynatamadınız. Ne zaman ki oradaki bölüşüm meselesinde anlaştılar, hidrokarbonlar Amerika'nın, Gazze'de Amerika'nın ilhakı olacak. Bütün 150 ülke Filistin'i tanımışken kendilerince manevra yaptılar. Bizim yandaş basın utanmadan, sıkılmadan İsrail parlamentosundaki o havayı görmeden bunu Erdoğan'a bir yurt içinde acaba iç siyasette faydası olur mu diye bir başarı gibi göstermeye çalışıyor. Beyler, buradan hepinizin gözünün içine baka baka söylüyorum. Hey, biz yaseviyiz. 67 bin tane cenaze var orada. Siz İsrail'in düğün evinin defçisi gibi davranıyorsunuz. Yazıklar olsun hepinize. Yazıklar olsun. Yarısı kadın, çocuk, 67 bin Filistinli katledilmişken İsrail'in davuluyla, zurnasıyla halaya duran yandaş basına diyorum ki sizde ne yerlilik var, ne millilik var, şu kadar vicdan yok. Sadece yalakalık var, sadece yalakalık var. İmzalanan şey barış anlaşması değil, ateşkes mütabakatı. Erdoğan'ın imzasıyla poz verdiği belge bir niyet beyanı. İçinde bağımsız Filistin devleti yok. İki devletli çözüme atıf yok. Gazze'nin Filistin toprağı olduğu yok. Filistin'in seçilmiş Filistinliler tarafından yönetilmesine ilişkin irade yok. 70 bin kişiyi öldürenlere karşı, bu insanlık suçuna karşı bir uluslararası hukuk hatırlatması yok. Ne var? İsrail'de düğün dernek var. Bizim utanmazlar da Türkiye'de konvoy yapıyorlar İsrail'in peşinden. Yazıklar olsun. Bu konuda biraz önce söyledim. Nasıl? Efendim bizim çizdiğimiz alanda siyaset yapacaksınız. Biz lokomotif olduk. Katar gibi peşimize takılacaksınız. Vakan olacaksınız. Çuf çuf ben başı çekeceğim. Muhalefet arkama dizileceksiniz. Geç onları Erdoğan, geç onları. Çok geride kaldı onlar. Doğru bildiğimizi söyleriz, savunuruz. Erdoğan'ın ne arkasına diziliriz, ne yanına diziliriz. Ne zaman ki bu zulüm sürer, bunun için içeride mücadele eder, dışarıda anlatırız. Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız. Trump'tan medet umanlara söylüyoruz. Mübarek olsun Trump'ınız, onun da karşısındayız, sizin de karşınızdayız. Amerika'nın başkanından çekilseydik Kıbrıs Barış Harekatı yapılamazdı. Dünyanın devletlerinden, krallarından, liderlerinden çekinseydik milli mücadele başarılı olamazdı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi kurtuluşun, kurucu iradenin, çelik gibi bir iradenin partisidir. Buradadır. Kimse korkmasın. Türkiye'nin çıkarları Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanettir. Kimse Trump'a yapılacak bir iktidar hevesine kapılmasın. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Tam bağımsız Türkiye geliyor. Trump'tan da bağımsız, Netanyahu'dan da bağımsız.